Arktik Terminal kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle birlikte Linux, open source, özgür yazılım ve teknoloji dünyasının derinliklerine ineceğiz. Yok şaka yapıyorum, derinliklerine falan inmeyeceğiz de genel olarak kullandığımız teknolojileri tanımaya yönelik birlikte kafa yoracağız. Çünkü ben bu konular üzerine biraz fazla düşünüyorum sanırım ve bu düşüncelerimi bir yerden sonra da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü niye paylaşmayayım ki? Evet, bugünkü konumuz ve bu kanalın ilk konusu bilgisayarınızın sahibi siz misiniz? Aslında bu genel olarak sahiplik kavramı ile ilgili bir şey. Çünkü bildiğiniz üzere günümüzde artık her şey subscription ve abonelik metodu üzerine yürüyor. Yani bir ürüne parasını verseniz dahi o ürün sizin olmuyor. Örnek veriyorum, Steam üzerinden bir oyun satın alıyorsunuz. Oyun gidip kaldırılabilir, silinebilir. Steam de bunu yapabilir. Ya da oyun üreticisi de oyunu birden kaldırmaya karar verebilir. Ve günün sonunda parasını ödediğiniz ürün aslında sizin elinizden alınmış oluyor. Yani hiçbir şeyin sahibi değilsiniz. Çünkü size hiçbir şey fiziksel olarak verilmiyor ya da dijital bir kopya olarak verilmiyor. Sadece o platforma ulaşabildiğiniz kadar aslında o ürüne sahip oluyorsunuz ve aslında düşündüğünüz zaman bu durum hiç de adaletli bir durum değil. Ya da aynı örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Örnek veriyorum, film izleme platformlarına aylık para ödüyoruz ama günün sonunda aboneliğimiz bittiği anda elimizde hiçbir şey yok. Ya da müzik dinleme platformlarına para ödüyoruz. Dinlediğimiz müzikler bir anda kaldırılabilir ve durum yine aynısı. Aslında hiçbir şeyin sahibi biz olamıyoruz. Yani aslında ellerinden gelse bize hiçbir şeyin sahibi olma hakkını vermeyeceklerini net olarak görebiliyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere bilgisayarlar işletim sistemleriyle çalışır ve bilgisayarın sahibi siz misiniz diye sorduğumda biraz önce aslında kastettiğim şey işletim sistemi. Evet, donanım teknik olarak sizin, fakat işletim sistemi olmadan o donanım hiçbir işe yaramıyor, siz de biliyorsunuz. Peki asıl soru şu: işletim sistemi sizi müşterisi olarak görüyorsa ya da bir yolunacak kaz olarak görüyorsa o bilgisayarın sahibi siz misiniz, yoksa dükkana gelmiş bir müşteri gibi mi hissetmeniz lazım kendinizi? Ve biliyoruz ki maalesef cevap ikincisi. Diyelim ki Windows kullanıyorsunuz, açtığınız programlar, bilgisayarda ne zaman vakit geçirdiğiniz, ne zaman açtığınız, ne zaman kapattığınız her şeyi takip ediyorlar. Ve bu takip edilen veriler bir şekilde kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Örnek veriyorum, siz başlat menüsünü açtığınızda karşınıza çıkan o reklamlar rastgele değil tabii ki. Sizden topladıkları bu veriler sayesinde o reklamları önünüze koyuyorlar ve size daha fazla ürün satmayı umuyorlar aslında. Durum sadece bu da değil. Microsoft için de kalmıyor bu veri. Üçüncü partilerle de paylaşılıyor ve gün geçtikçe aslında siz sadece bir veri parçası oluyorsunuz. Yani sizin verileriniz alınıyor, satılıyor ve sizin bu konuda maalesef yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani bir tek bana mı garip geliyor bilmiyorum. Parasını verip aldığımız bir şey bize nasıl reklam gösterebiliyor ben anlayamıyorum. Yani kafamı bir türlü yatmıyor. Yani bu şey gibi bir şey. Bir ev aldınız, ev sahibi geliyor evinizin ortasına, salonun ortasına bir reklam panosu koyuyor ve siz bir şey söyleyemiyorsunuz çünkü bu normal ya da normal olarak kabul edilmiş. Eğer ev örneğinden devam edecek olursak, yani oturduğum evi tabii ki kendi zevkime göre düzenlemek isterim. Neden başkalarının benim yerime karar verdiği şeyleri kullanmak zorunda olayım? Yani cevap aslında basit. Çünkü o bilgisayarın sahibi aslında siz değilsiniz ya da biz değiliz. Bir diğer bahsetmek istediğim konu ise özgür yazılım. Kullandığınız programların sadece gönüllü insanlar tarafından kodlandığını düşünün. Şirketlerin para kazanma hırslarının devreye girmediğini, sadece iyilik yapmak amacıyla ya da kendini geliştirmek amacıyla bu işin içine giren insanların yazılım yaptığını ve insanların da bunu kullandığını düşünün. Böyle bir dünya mümkün mü? Evet, mümkün. Linux dünyasında aslında işler böyle yürüyor. Bu programları geliştiren üniversite öğrencisi olabilir ya da üniversitede bir hoca olabilir ya da sadece 9-5 muhasebeci olarak çalışıp akşam eve döndüğünde program yazan birisi olabilir. Ama fark etmez. Günün sonunda amaç aynı. Geliştirdiğiniz yazılımı ücretsiz olarak internete sunmak ve insanların bunu kullanmasına izin vermek. Ve işin güzel tarafı da aslında bu programlar sizden veri toplamıyor. Arkaya açık bir kapı bırakmıyor. Sadece insanların kullanılması için yapılmış yazılımlar. Tabii ki bu open source her zaman tamamen ücretsiz demek değil. Geliştirici servisi kullanmanız için sizden ücret tabii ki talep edebilir. Bu onların da en doğal hakkı. Fakat genelde bu olmuyor. Yani Linux dünyasında bir terim var: free ve open source, yani ücretsiz ve açık kaynaklı olarak yapmaya herkes zaten bu işi gönüllü. Eğer siz de isterseniz, projeyi kullanıyorsanız ve beğendiyseniz projenin geliştiricisine bir bağışta bulunabilirsiniz. Bu sayede de o ürün gelişmeye devam edebilir. Buna da sanırım bir çıkar ilişkisi denmez. Biraz daha topluluk dayanışması gibi bir şey aslında. Bir de güvenlik konusu var tabii. İnternet ya da bilgisayarınıza taktığınız USB'ler vesaire o kadar masum değil, biliyorsunuz aslında. Kötü amaçlı yazılımlar her tarafta ve sizin de bu yazılımlardan etkilenmemeniz için hiçbir sebep yok teknik olarak. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi uygulamanın kodlarını göremiyorsanız hiçbir şekilde ve kimse sizin yerinize bu kodları kontrol edemiyorsa virüslerin sisteminize girmesi çok da zor değil maalesef.
maalesef. Linux üzerinde durum çok da böyle değil. Çünkü kaynak kodları açık. İstediğiniz zaman girip projenin kodlarını okuyabilirsiniz ve içinde neler olduğunu görebilirsiniz. Ha diyebilirsiniz ki tabii ki kodlama bilmiyorum ya da kod bilsem bile ne yapacağım? Gidip 10.000 satır kodu okuyacağım mı? Tabii ki hayır. Günümüzde artık yapay zeka var, AI var. Kodu taramasını söylediğiniz anda aslında olay ortaya çıkıyor. Bir de tabii ki bu yazılım projeleri tek bir kişi tarafından çoğunlukla geliştirilmiyor. Bir community olarak, yani bir gönüllü grup tarafından geliştiriliyor. Birinin orada yaptığı hatalı bir hareket ya da kötü amaçlı bir hareket tabii ki diğerleri tarafından fark edilecek. Diyelim ki fark edilmedi. Bu uygulamalar kayıtsız şartsız olarak hemen sizin distronuza ertesi gün gelmiyor. Her Linux distrosunun farklı paket sistemleri var ve bu uygulamalar bu repolara girmeden önce tabii ki kontrol ediliyor. Yani kayıtsız şartsız olarak hemen paketin yeni sürümü çıkmış, hadi alalım bunu insanların sistemine gönderelim diye bir şey olmuyor. Yani demek istediğim aslında şu: tek bir kişinin onayından geçmiyor bu çoğunlukla. Sizin işletim sisteminize gelene kadar birçok kişi tarafından kontrol edilmiş, onaylanmış ve güvenli bir şekilde paketlenmiş halde sizin önünüze geliyor. Bir diğer başlık ise öğrenme. Çünkü Linux bir işletim sisteminden ziyade aslında bir hobi alanı gibi. Eğer öğrenmeyi ve bilgisayarda vakit geçirmeyi seven bir insansanız benim gibi, işte terminal komutlarını öğrenmek, masaüstü ortamlarını anlamak, dağıtımlar arasındaki farkları deneyimlemek, kendi zevkinize göre özelleştirmeler yapmak ya da ne bileyim işte biraz daha böyle derine inerseniz konfigürasyon dosyalarını kurcalamak size aslında bir zahmet gibi gelmiyor. Aksine bütün bunlardan zevk alıyorsunuz. Bunun dışında da gerçekten bilgisayarlar hakkında çok fazla şey öğreniyorsunuz. Çünkü aslında işletim sistemi buna izin veriyor. Bilgisayarınızın en derin ayarlarına kadar kontrol edebiliyorsunuz. Mesela bir örnek verecek olursam ben laptop kullanıyorum ve oyun oynamaya başladığımda bilgisayarın fanlarının böyle deli gibi bağırması beni çok gerçekten rahatsız ediyor. Bilmiyorum niye ama böyle kulaklık takmadan duramıyorum gerçekten ortamda ve o kadar çok bu durumu kafaya taktım ki sanırım biraz da böyle optimizasyon konularına meraklı olduğum için bu konuyu araştırmaya başladım. Acaba ne yapabilirim vesaire diye. Sonra belirli aralıklarla fanları durdurmanın bir yöntemini buldum. Diyelim ki şimdi bir oyuna giriyorum. 5 dakikada bir fanı susturuyorum. Tamamen kapatıyorum ve ondan sonra belirli bir aşamada tekrar çalıştırıp bir süre sonra tekrar durduruyorum ve bunu manuel olarak yapabiliyorum. Windows üzerinde evet fan kontrol araçları var ama maalesef bu kadar detaylı bir şekilde kontrol etmenize hiçbir imkan yok. Tabii ki bir de işin kötü yanları var. Yani Windows'tan Linux'e geçtiğiniz zaman kullandığınız yazılımların aynısını bulabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yeni örnek veriyorum. Photoshop kullanıyordunuz Windows'ta ama Linux'e geldiğiniz zaman direkt bu uygulamayı spesifik olarak bulamayabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki bizim alternatif aramamız lazım. Başka uygulamalar kullanmamız lazım. Ama maalesef bu da ekstradan zaman harcamak demek, yeni şeyler öğrenmek demek. Birçok insan şey diyebilir: zaten ben bu işleri halledebiliyorum. Neden başka bir işletim sistemine geçmek için kendimi bu kadar zorlayayım diye düşünebilirsiniz. Bu durum benim o kadar pragmatik baktığım bir durum değil. Ücretsiz yazılımlar kullanmak varken, karşılıksız olarak bu yazılımları geliştirenleri desteklemek varken ya da para verip gerçekten sahip olabildiğim, abonelikle çalışmayan bir ürüne sahip olmak varken neden asıl ben gidip Photoshop kullanayım? Yani düşününce asıl bu bana çok anlamsız geliyor. Son olarak bahsetmek istediğim şey ise bloatware konusu. Yani biliyorsunuz Windows'u sisteminize kurduğunuz anda bilgisayarı açar açmaz içinde 150 tane yazılımla geliyor. Arkada 200 tane servis çalışıyor. Sırf işletim sistemi zaten RAM'inizin %50'sini kullanıyor. Düşündüğünüz zaman bu durum tabii ki de hoş değil. Yani ben o kadar para vermişim, bir sistem toplamışım kendime ve donanımın da bir sınırı var. Neden çoğunlukla bilgisayarla gelen işletim sistemi benim bilgisayarımın kaynaklarının bu kadar fazla kısmını yesin ki? Benim işletim sisteminden beklediğim şey hafif olması, hızlı olması ve yapmak istediğim işleri hızlı bir şekilde yapabilmesi ve maalesef Windows'a baktığımda bunu göremiyorum. Evet, sonuç olarak bu videonun konusu Linux ve açık kaynak dünyası sadece bir yazılım tercihi değil, daha fazla bir felsefe ürünü. Mesela normalde neden bir işletim sisteminin fanları olsun ya da neden bu kadar fanatik bir kitlesi olsun diye düşünüyor olabilirsiniz ama bunun tabii ki bir nedeni var. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi bu işin felsefesinde yatıyor. Benim için en önemli olan tarafı kiracı olmayı reddetmek, kendi dijital mülkiyetine sahip çıkmak ve şirketlerin karşısında durarak özgürlüğü seçmek. Eğer siz de gerçekten kontrolün sizde olmasını istiyorsanız kapı her zaman açık. Bekleriz.